Mitoloji dediğin şey aslında muazzam bir alan. Yaratıcılık tavan. Hikayeler çılgın. Bazen de bu motif hala yaşıyor diye fark ediyorsun. Hoşuna gidiyor. Ama kimi zaman öyle bir efsaneye denk geliyorsun ki sana evet bu kesinlikle başka bir zaman, başka bir kültürün ürünü dedirtiyor. Ve o kültür senin demografik grubuna karşı pek de tatlı hisler beslememiş. Üstelik bunu gururla kayda geçirip poster yapmışlar. Bu da insanın biraz canını sıkıyor. İşte Pandora'nın hikayesi Zeus'un sırf erkeklerin hayatını zorlaştırmak için komple bir cinsiyeti icat etme projesi. Hem kötü hem de çekici olarak. Yani femme fatale konseptinin milattan önceki versiyonu. Şimdiden yorumlar kısmında kopacak fırtına için özür dilerim. Pandora'nın hikayesi Hesiodos'un, evet bizim şu her şeyi listeleyen meşhur abi, Tegonya ve İşler Günler eserlerinde geçiyor. Başlangıç noktası Altın Çağ. Kadınların henüz var olmadığı, insanların yeni yeni çamurdan yoğrulduğu bir dönem. Bunu yapan Prometheus mu yoksa Zeus mu? Kaynaklar hala karışık ama hayat güzel. İnsanlar ölümsüz, teknoloji fena değil, keyifler yerinde. Prometheus insanları gerçekten seviyor ve onlara sürekli kol kanat geriyor. Bir gün fark ediyor ki insanlar Zeus'a kurban edilerek etin en güzel kısımlarını yakıp israf ediyor. Diyor ki yok ya bu böyle olmaz. O da gidip Zeus'a iki seçenek sunuyor. İçi enfes et dolu ama dışı iğrenç görünen bir öküz midesi, içi sadece kemik dolu ama dışı leziz ve parlak yağlarla sarılmış bir paket. Zeus tipik bir görsele oynayan lider refleksiyle ikinciyi seçiyor ve böylece insanlar etin en iyisini kendilerine saklayıp kemik ve yağ tanrılara yakma geleneğini başlatıyorlar. Zeus tabii durumu fark edip kuruluyor. Hem kötü kurbanlar alıyor hem de her şeyi ben bilirim imajı çiziliveriyor. Cezası insanların ateşini ellerinden almak. Ama bizim cefaker Prometheus olmaz öyle şey deyip gizlice Olimpos'a tırmanıyor. Ateşi bir rezene sapının içine saklayıp insanları geri getiriyor. Zeus ise Olimpos'ta bir sigara yakıp uzaktan izlerken yeryüzündeki ışıkları görünce evet yine kuduruyor. Önce Prometheus'u cezalandırıyor. Hem de öyle bir ceza ki bir kayayı zincirliyor. Her gün karaciğeri bir kartal tarafından yeniliyor. Gece tekrar büyüyor ve ertesi gün tekrar yeniyor. Netflix olsa otomatik oynatıp kapatamayacağınız türden kötü ve sonsuz bir döngü gibi. Ve işte Pandora sahneye çıkıyor. Zeus insanlığa kalıcı bir ceza vermek istiyor ve tüm Olimpos'u bu Ar-Ge projesine dahil ediyor. Hephaistos çamurdan kusursuz bir beden yapıyor. Athena şık kıyafetlerle onu donatıyor. Afrodit üzerine karşı konulmaz bir cinsel çekim ekliyor. Hermes ise zeka ve burası önemli, yalan söyleme yeteneği veriyor. Ve diğerleri de çeşitli hediyeler ve karakter kusurları ekliyor. Hermes ona Pandora adını veriyor. Tüm hediyelerle donatılmış anlamında. Sonuç güzellik, cazibe, yüksek zeka ve Zeus'a göre devasa bir tehlike. Hesiodos'un kafasındaki kötülük formülü çok basit. Güzel artı aptal değil eşittir kaç. Yani hem akıllı hem güzel olmak o dönem için red flag yani kırmızı alarm sebebi. Pandora'nın yanında bir fitos yani büyük bir çömlek var. İçinde insanlığa bela olacak her şey. Hastalık, ölüm, vergi dairesi, radarlar yani ne ararsanız. Hesiodos'un orijinal versiyonunda Pandora bunun içinde tam olarak ne olduğunun farkında. Yani o masum meraklı kız imajı aslında sonradan hikayeyi yumuşatmak için uydurulmuş. Zeus Pandora'yı Prometheus'un geri görüş kamerası gibi yaşayan kardeşi Epimetheus'a gönderiyor. Prometheus abisi olarak sakın Zeus'un hediye alma diye yalvarmıştı ama Epimetheus ya ne olacak kız çok tatlı diyerek hediyeyi kabul ediyor. Ve Pandora çömleği açıyor. Bütün kötülükler dünyaya yayılıyor. Hastalık, yaşlanma, ghosting, doğum sancısı, manipülasyonlar. Hazır kötülükler dünyaya yayılmışken araya girip bir sorayım. Sizce Zeus'un insanlığa sırf ceza olsun diye kadınları göndermesi mitik mi yoksa tamamen bitik mi? Eğer böyle bir ceza olur mu diyorsanız aşağıdan videoyu beğenip abone olarak tarafınızı seçebilirsiniz. Neyse, çömlekte kalan tek şey var, umut. Yani insanlık her şeye rağmen belki bir gün düzelir diye yaşamaya devam edecek. Ve evet muhtemelen trafikte selektör yapıp yol isteyen o toksik kültürde o gün o kutudan çıktı. Bu da hikayeyi hem trajik hem de garip bir şekilde komik yapıyor. Yani trajikomik. Hem ne derler bilirsiniz, umut fakirin ekmeğidir. Antik Yunan seni severiz ama cidden mi dostum? İlk kadını dünyaya ceza olarak göndermek mi? Aslında bir düşününce aklıma da yatmadı diyemem ama neyse. Son. Ve boş odalar var geriye kalan. O karanlık suyun tam dibine batıyorum yavaşça. Beni o sihirlere bağlayan o zincirlerle. Bir gözyaşı o ateşin üzerinde bir itirafım